Arkadaşlar merhaba. Bugün de mod ve tonalite konusunu anlatmaya çalışacağım. Konuları detaylarıyla değil, özet şeklinde ve herkese faydalı olabilecek düzeyde anlatmaya çalışıyorum. Bu üçüncüsünü hazırladığımız müzik teorisi e, konularında genellikle bu şekilde özet olarak genel bilgileri ele almaya çalışıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda ihtiyaç olursa mod gibi, aralıklar gibi daha önce anlattığımız konuları daha detaylı bir şekilde de ele alabiliriz. Ama şu an için genel manada mod nedir, tonalite nedir, genel olarak herkesin bilmesi gereken bilgileri anlatmaya çalışacağım. Mod nedir? Mod kısaca eski Greklere dayanan, yani eski Yunanlılara dayanan ve o soydan toplumların adının verildiği dizilerden her birine biz mod diyoruz. Şimdi tabii ki eski Grek modları zaman içerisinde kilise modlarına ve daha sonraki yüzyıllarda da özellikle 16-17. yüzyıldan sonra da mod olarak, ayrı diziler olarak da belli bir süreç içerisinde değişikliğe uğramış bu diziler. Biz bir diziden bahsediyorsak genellikle belli bir özelliğe sahip olması gereken sıralı seslere biz dizi diyorduk. Burada da eski Yunanlarda da belli toplumların adının verildiği ya da belli toplumların kullandığı belli diziler varmış ve bu diziler ele alındığında, belli bir diziye dönüştürüldüğünde bu kullanılan sesler kümesi diyelim, belli bir sıraya, belli bir özelliğe, belli bir sırasında, dizi olarak belli bir sırasında kendine has bir karakteristik özelliği olduğu tespit ediliyor ve her bir topluma ait o diziye de bir isim veriliyor. Genellikle de o toplumun, o kavmin, o yerleşim yerinin ismi veriliyor. Bu tabii ki her toplumda bu tür isimler var. Örneğin işte Türk musikisinde de işte Hicaz dizisi diyoruz. O Hicaz bildiğiniz gibi o bölgenin ismi, Mekke, o bölgenin ismini biz Hicaz diyoruz. Hani Hicaz'a gitmek diye de kullanıyoruz. Bunun gibi birçok yerde Irak, Rehavi gibi belli toplumları, belli bir bölgenin kullandığı dizilere o bölgenin ismi veriliyor. Aynı şekilde eski Greklerde de, eski Yunanlarda da bu kullanılan toplumların isimleri verilmiş. Bunlar nelerdi? İonyen, daha sonra bu isimler değişti. Hem isimleri değişti hem de ilgili perde dizisi de değişti arkadaşlar. Ama genel olarak biz İonyen, Doryen, Frigyen, Lidyen, Mixolydian, Eolyen, Hipomixolydian ya da işte daha farklı isimleriyle Locrien şeklinde de Hipomixolydian de kullanıldığı durumlar olmuş. Bu modların temel özelliği nedir? Yürüyücü ve durucu seslerden oluşması. Yani belli seslere hareket etme ya da durma özelliğine sahip olan sesler bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla bu seslerin bu yürüyücülük, duruculuk özelliğinden dolayı zaten bir ayrı bir isimle ifade edilme ihtiyacı doğuyor. Bu yüzden yani İonyen ile Doryen arasındaki ya da Frigyen ile Lidyen arasındaki fark bu durucuların ve yürüyücülerin hareketindeki farklılıklardır. Dolayısıyla kısaca biz yürüyücülerin duruculara, durucuların yürüyücülere hareketinden oluşan bir yürüyüş, bağlanış sistemi olarak da modları tanımlayabiliyoruz. Peki mod ve tonalite arasındaki, mod ile majör ve minör diziler arasındaki ilişki nedir? Biz neden bu mod konusuna girdik? Çünkü eski Greklerde kullanılan bu modal diziler daha sonra kilise modları şekline dönüşüyor. Bir kısmı da zaten kilise müziğinde de kullanılmaya başlıyor. Bazı diziler zaman içerisinde unutulmuş, farklı değişikliklere uğramışsa da
Burada en çok dikkat çeken şey eski Grek Yunan dizilerindeki İonyen ve Eonyen dizilerinin dünyevi bulunduğu için kilise müziğinde yasaklanmış olması arkadaşlar. Yani İonyen ve Eolyen dizileri dünyevi bulunmuş. Dolayısıyla bunlar dünyevi olanlar tabii ki toplum içerisinde daha çok ilgi gördüğünden olsa gerek ki İonyen ve Eolyen dizileri artık daha çok kullanılır, daha çok üzerinde beste yapılır hale dönüşmüş ve bu modlar modern dizilerinde temelini oluşturmuş arkadaşlar. Yani İonyen ve Eonyen modları modern diziler olarak kullanılır hale gelmiş. Özetleyecek olursak kiliselerde dünyevi olarak kabul edilen İonyen ve Eolyen dizileri, modları modern diziler olarak daha sonraki zamanlarda majör ve minör diziler olarak değişmiştir. Dolayısıyla aslında majör ve minör diziler olarak kabul ettiğimiz iki dizi eski Greklere dayanan ve 7 toplam modun, daha sonraki yıllarda 12'ye kadar çıkıyor bu diziler. Daha sonra 7'ye düşüyor ve en sonunda dünyevi olarak kabul edilen bu majör ve minör diziler günümüzün modern dizileri olarak kalıyorlar ve bütün besteciler tarihi süreç içerisinde görüleceği üzere majör ve minör diziler üzerine yüzlerce besteler yaparak bu minör ve majör dizileri kullanıyorlar. Türk musikisinde de bilindiği gibi onlarca dizi vardır ve bunların hepsi birbirinden farklı özellikle karakteristikte kendi özel yapısına sahiptir. Eski Grek dizileri de bu şekilde 12'ye kadar çıktı ama iki dizi olarak artık kullanılır oldu. Diğer diziler, modlar üzerinde de çalışan besteciler olduğunu biliyorsak da şu an en yaygın kullanılan iki dizi bulunmaktadır. Bu eski Grek dizilerinden modern hale dönüşen majör ve minör dizilerin özelliği nedir? Şimdi onlara bakalım. Majör kelime anlamı Türkçe'ye çevirdiğimizde büyük anlamına gelmektedir. Dolayısıyla buradaki majörün bir büyük aralığı ifade ettiğini başlangıçta söyleyebiliriz. Majör dizilerin kendisine özgü temel aralığı dizinin 1. ve 3. sesleridir. Dolayısıyla bu sesler arası aralık büyük olduğu için İonya moduna, eski Greklerden kalan ismiyle İonya moduna majör modu ya da sadece majör dizi denilmiştir ki majör dizi artık mod kullanılmıyor. Artık sadece majör şeklinde kullanılıyor. Yapı olarak da zaten majör dizi parlak, neşeli, kahramanlık uyandıran bir yapıya sahip olduğu için genellikle bu türden eserleri, bu ifadeleri gerektiren eserler majör diziler kullanılarak bestelenir. Şu an majör diziyi görüyoruz. Majör dizi içerisindeki bir diatonik dizideki bu majör dizide do, re, tam yazdık. Re, mi, tam. İşte burada do, re, mi aralığındaki bu do, mi büyük üçlü aralığından dolayı ve 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım aralığı oluşturduğundan dolayı bu diatonik sıralı sese biz majör ve ilk sesi, kök sesi de do olduğu için do majör dizisi diyoruz. Demek ki İonyen dizisi olan, aslında İonyen modu olan bu dizinin diğerlerinden ayrılan özelliği neymiş? Bu do, re, mi arasındaki do, mi aralığının büyük üçlü olmasıydı.
ve diatonik ses olduğuna dikkat edelim. Zaten eğer diziyi do'dan değil de re'den başlasaydık mesela, re, mi, fa, sol, la, si, do, re şeklinde baksaydık, yazmış olsaydık, dikkat edin. Yani bu re, mi, fa, sol, la, si, do, re diatonik dizisinde re majör ya da minör diyemeyiz bu diziye. İşte eski Yunan dizilerinden bir tanesi de re ile başlayıp re ile bitiyordu. Dorian dizisi adı verilen bu dizide R'den başlayıp R'de biten ve herhangi bir değiştirici işareti almayan diziydi. Peki mi'de yapamaz mıyız hocam bunu? Mi'den yapsaydık mi, fa, sol, la, si, do, re, mi diatonik dizisinde. Bu da bir eski Yunan moduydu. Aynı şekilde fa'dan fa'ya, sol'den sole, aynı şekilde la'dan la'ya ve si'den si'ye. Şurada verdiğimiz sıralı seslerde mod isimleri de bunu ifade ediyor. Yani do'dan do'ya İonyen, re'den re'ye herhangi bir değiştirici işaret almadan, özellikle bunu söylüyorum. Piyanoda re'den re'ye çaldığınızı düşünürseniz, Frigyen aynı şekilde mi'den mi'ye, fa'dan fa'ya, sol'den sole, Eolyeni görüyorsunuz. Eolyen'de eski Grek dizisinde şu an minör olarak ifade ettiğimiz Eolyen, la'dan la'ya ve Hypomixolydian dizisi si'den si'ye ya da Locrien dizisi si'den si'ye herhangi bir değiştirici işaret almadan kullanılıyordu. İşte bu diziler içerisinde doğudan doğuya olan şu diziye biz majör dizi diyoruz. Artık biz bunu majör, do majör dizisi olarak artık çok iyi biliyorsak da aslında sıralı olan diatonik seslerden doğudan doğuya başlayan İonyen modunun ta kendisiydi arkadaşlar. Majör dizi. Bu majör dizinin aralıklarını çıkarttığımız zaman do, re tam, re, mi tam, mi, fa yarım, fa, sol tam, sol, la tam, la, si tam ve si, do yarım şeklinde ise biz bu diziye de majör dizi diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar biz bunu şu şekilde de yapabilirdik. Mesela örnek olarak verecek olursak tabii ki majörü artık ezbere bilen arkadaşlar da var. Mesela do'dan saydığın zaman değil de re'den saymış olsaydık, mesela diziyi majör dizi kabul edilmeseydi de, eğer yani do'dan do'ya olan dizi kabul edilmeseydi de, eğer re'den re'ye olan Dorian dizisi kabul edilmiş olsaydı biz şu diziyi almış olacaktık. Dikkat ederseniz şöyle do alsaydım burada. Doğudan doğuya bakın şöyle şuraya kadar doğudan doğuya olan şu dizi biz Dorian diyoruz. İonyen diyoruz. Re'den Re'ye olan diziye de biz Dorian diyoruz. Yani Grekler bu isimleri vermişler. Do, Re arası tam şeklindeydi. Şimdi biz Do'yu buradan kaldırıp sadece Re'den Re'ye olan diziyi hesaplayacak olsaydık, Re, mi tam, mi, fa yarım, fa, sol tam, bunu piyanonun tuşlarını ya da herhangi bir enstrümanın aralıklarını düşünerek, yani piyano daha göz önünde olduğu için söylüyorum. Sol, la tam, la, si tam, si, do yarım ve do, re tam şeklinde belirlemiş olsaydık, diyeceğiz ki biz Dorian dizisi 1 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım, 1 tam olan diziye Dorian diyoruz arkadaşlar. Bu bizim ne işimize yarayacak hocam? Aslında majör dizideki o 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım şeklinde ifade ettiğimiz aralık aslında modların bir uzantısıydı. Yani do'dan herhangi bir değiştirici işaret almadan çalarsanız İonyen oluyor. Re'den çalarsanız işte Dorian oluyor arkadaşlar. Bunu Türk musikisinde bakarsanız da Re, mi tam 1 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım şeklinde Re kararlı Hüseyini dizisi denilebilir. Şu an piyano için yazılan Hüseyini makam dizisi kullanarak yazılan eserlerde
bu kullanılmaktadır. Bir tam, bir yarım, üç tam, bir yarım, bir tam. Bu Türk musikisinde tabii ki tam olarak Hüseyini makamını karşılamaz ama benzerlikleri bu şekilde bir benzerliği vardır. İkisi her ne kadar birbirinden ayrı olsa da arkadaşlar. Tekrar konumuza dönecek olursak, işte bu İonyen dizileri arasında dizisi içerisindeki aralıklar hesaplanarak majör dizinin 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım olduğu tespit edilmiş ve siz bu kalıbı hangi ses üzerine kurarsanız o majör olur arkadaşlar. Biraz önce yaptığımız Dorian dizisindeki aralıkları, yani 1 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım, 1 tam aralığını hangi dizi üzerine kurarsanız da o Dorian modu olur arkadaşlar. Devam edelim. Burada da bir notumuz var. Onu da belki belirtmekte fayda var. Şimdi biz örnek olarak da verdik. Türk müziğinde Dorian, Re, Hüseyini makam dizisine benzer ama birbirinden çok farklıdır. O yüzden genellikle şu yanlışa düşülmüştür. Modlar ve makamlar, mod ve makam aynı şey değildir. Modlar eski Yunan dizileridir ve aralıkları makamlardan çok farklıdır arkadaşlar. Yani Hüseyini makamı ile ya da işte Dorian modu ile Hüseyini makamı ya da Çargah makamı ile İonyen makamı ya da Hüseyini ile ya da Uşak'la Eolyen modu, bunlar birbiri aynı şeyler değildir. Fakat bazı kaynaklarda işte Hüseyini modu ya da Ras modu şeklinde böyle bir ifade yanlışlığına düşülmektedir. Makamlar sihir özellikleriyle modlardan tamamen farklı olduğunu burada altını çizerek belirtmemiz gerekir. Minör dizilere gelecek olursak, demin söylediğim gibi eski Yunan Greklerdeki İonyen nasıl doğudan doğuya idi ve bu İonyen dizisi majör olarak kabul edilmişti. Yine La'dan La'ya bakın, La'dan La'ya olan o Eolyen dizisi de zaman içerisinde dünyevi kabul edildiği için zaman içerisinde üzerinde çok beste yapılır olmuş ve dolayısıyla artık minör olarak kabul edilmiş. Dolayısıyla biz buna da minör modu ya da minör dizisi diyoruz arkadaşlar. Karakteri olarak minör dizileri romantik ve ağır bir yapıya sahiptir. Böyle eserler içinde bu diziler tercih edilir. Eski Yunan modun olarak ele aldığımızda Eolyen modunu aralığının bir tam, bir yarım, iki tam, bir yarım, iki tam şeklinde oluştuğunu görüyorsunuz. Zaten demin de söylediğim gibi La'dan başlarsanız buydu. Si'den bu diziyi yazarsanız Locrien, işte Sol şeklinde Re'de, Mi'de, Frigyen, Dorian şeklinde sıralandığını herhalde anlatabilmişimdir. Yani doğudan doğuya, doğu üzerinde kurulan dizinin Re üzerinde, bunlar herhangi bir değiştirici işareti almayan 7 sıralı ses arkadaşlar. Bunların her birinin eski Yunan modlarında karşılıkları vardı. Gördüğü gibi içinden sadece doğu olanı ve la kararlı olanı günümüze kadar modern dizi olarak ulaşmış. Ve o Eolyen modundan La minör dizisine geldiğimiz zaman şu kalıbın olduğunu artık herkes biliyor. Bir tam bir yarım, iki tam bir yarım, iki tam. Bu da minör dizinin özellikleri. Bunlara biz aynı zamanda tonal diziler, tonalite diyoruz arkadaşlar. Şimdi majör ve minör dizilerin derece adlarına gelecek olursak, her bir dizinin kendi içerisinde kendi birbirinden bağımsız perde isimleri var arkadaşlar. Tamam, bu perde ismi olarak bu doğudur ama tonal dizinin derecesi olarak adı nedir? Bunu da çok iyi bilmemiz gerektiğini artık armoni ile uğraşan arkadaşlar da çok iyi biliyorlar.
hangi dizi olursa olsun, tonal dizi olursa olsun, burada örnek olarak do majör dizisi verilmiş ama hangi majör ya da minör olursa olsun dizinin birinci sesine biz birinci derecesine tonik diyoruz. Tonik ve T ile gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlar önem derecesi. Bu yüzden önemli. Yani bu do majör dizisi değil de re majör olsaydı re bunun tonik perdesiydi ki re majör dizisinin re sesi ilk sesidir. Bu yüzden ona tonik sesi derecesinin ismine tonik ismini veriyoruz. Burada önemli seslerden bir diğeri subdominant sesidir arkadaşlar. Fa sesi, do majör için fa sesi. Subdominant ya da subdominant diyoruz ve S ile gösterilir dördüncü derecesi. Aynı şekilde önem derecesi ikinci derecede belki daha önemli dereceden bir tanesi dominant, yani dizinin 5. derecesidir ve D ile gösterilir arkadaşlar. Şu özellikle tonik, subdominant ve dominant, yani dizinin 1, 4 ve 5. seslerinin isimlerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Diğer perdeler ne ile gösteriliyor? Diğerlerinde Roma rakamıyla 1, 2, 3, özellikle toniği 1 olarak kullanan bazı kaynaklar da var. Ama Roma rakamı olarak zaten bunu ifade etmek kolay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde bunları gösterebiliriz. Bunun içerisinde sadece 1, 4 ve 5. derecelerinin tonik, subdominant, dominant olduğunu da bilmekte fayda var. Perde isimleri evet bu şekilde gösteriliyor. Diğerlerine ne diyoruz? İşte re sesi için, yani dizinin 2. derecesi için tonik üstü, yani toniğin bir üst perdesi olduğu anlamına gelen. Medyant orta sesi, medyant 3. derecenin 3. sesine medyant. Subdominant ve dominant söylemiştik. Submedyant la sesi için ve yeden sesi, sensible sesi de, yeden, sensible sesi de dizinin 7. derecesidir diyoruz arkadaşlar. Bunları da, bu isimleri de çok iyi bilmekte fayda var. Dizilerin majör ya da minör derece adları için Roman rakamlarından yararlanılır demiştik. Ayrıca dizi seslerinin önem derecesine göre, hiyerarşisine göre, işlevlerine göre de özel derece adları verilmiştir. İşte bunlar tonik, subdominant, dominant olarak ifade ettik. Dizilerin en önemli sesi karar sesi olması nedeniyle birinci sesidir ve eksen, tonik ya da temel ses olarak adlandırılmıştır ve T ile gösterilir. Bazı yazılı kaynaklarda da Türkçe özellikle eksen olarak yazıldığını göreceksiniz. Yani tonik anlamına geldiği için ya da temel ses, kök ses vesaire de karşılaşabilirsiniz. İkinci sırada en önemli sesi 5. derecedir dedik ve dominant adıyla ifade edilir. Türkçe olarak da çeken anlamında terim olarak çeken, dominant karşılığı olarak Türkçe olarak da kullanılmıştır. 4. derecesi de subdominant, alt çeken denir ve S ile gösterilir demiştik. Burayı tekrar ifade etmekte gerek görüyorum burada. Do majör dizisinde do ile sol arkadaşlar tonik ve dominant dedik. Buradaki subdominant sesi bakın, do'dan yukarıya doğru dominant sesi 5, yani 1, 2, 3, 4, 5. Tiz do'dan da aşağıya doğru 5 sayarsanız subdominantı elde edersiniz. İşte subdominant dediğimiz alt dominant buradan geliyor arkadaşlar. Yani do'nun aşağı yönde beşlisi subdominant, yukarı yönde beşlisi dominant arkadaşlar. Aynı şekilde submedyant, medyant şeklindeki gibi arkadaşlar. Yani buradan do, si, la, do, re, mi, burası medyant, yani üçlüsü medyant yukarı yönde, alt yöndeki üçlüsüne bakarsanız da submedyant, alttaki üçlüsü. Bu şekilde de isimleri verilmiş zaten. Siz de isimlerini çalışırken
alt medyant üçlüsü, üstte medyant, üst beşlisi dominant, alt beşlisi de sub dominant şeklinde aklımızda bulunsun. Tonalite nedir? Kısaca değindik ama tekrar üzerinde duralım. Majör ve minör diziler içerisinde bulunan aralık sırasının korunması şartıyla ses dizisinin istenilen yüksekliğinden kurulabilir. Dizinin kurulduğu yüksekliğe tonalite denir. Yani majör ve minör dizilere ve bu aralıkların bir korunması kaydıyla, yani bir tam bir yarım, iki tam bir yarım şeklinde bir minör dizi ya da iki tam bir yarım, üç tam bir yarım şeklinde bir majör dizinin aralıklarını korumak şartıyla istenilen dizilerde sesler üzerine biz kurabiliyoruz dedik. İşte dizinin kurulduğu bu yüksekliklere tonalitesi diyoruz. Müzikte de 7 diyezli ve 7 bemollü tonalitelere kadar tonal dizilerin olduğunu söylememiz gerekir. Tonalitelerin alterasyon işaretleri donanımda gösterilir. Yani işte 2 diyezli, 2 bemollü tonal diziler diyoruz. Bunlar nerede gösterilir? Tonal donanımda gösterilir diyoruz. Yani sol anahtarının yanında biz usulle birlikte zamanla birlikte bunu kullandığımızı söyleyelim arkadaşlar. Dolayısıyla müzik teorisinde 7 diyezli, 7 bemollüye kadar tonal diziler, minör ve majör dizilerin tonal donanımı donanımda tonal bemol ve diyezleri tonal donanımda gösterilir diyoruz. Tonalite denildiği zaman aklımıza ne gelecek? 3 türde karşımıza çıkarıyor arkadaşlar tonaliteler. Bunlar ilgili tonaliteler, adaş ve enarmonik tonaliteler olarak 3 çeşit. Şimdi ilgili tonalite nedir? Bunu çok sık kullanıyoruz biz. Do majörün ilgili minörü nedir diyoruz. İşte burada aslında söylemek istediğimiz şey nedir? İlgisi. Yani birbiriyle ilgi. Nasıl bir ilgi? Her ikisi de değiştirici işaret almıyor. Mesela eski Yunan modları dedik işte. İonyen, yani do üzerindeki dizi ile re üzerinde ve mi üzerinde, fa üzerinde, bunların 7'si de birbiriyle zaten ilgiliydi arkadaşlar. Nedir bunların ilgisi? İonyenin doryenle ilgisi, ikisinin de değiştirici işareti almıyor olması. Ama aslında bunların hepsi birbirinden farklı modlar. İlgisi nedir? İlgisi sadece birbirlerini her ikisinin de aynı değiştirici işaretleri alıyor olmaları ya da almıyor olmaları. Mesela re majör ile si minör diyoruz. İkisi de fa diyez ve do diyez alır. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle ilgilidir diyoruz. İşte fa majör ile re minör. İkisi de si bemol alır tonal donanımda. Dolayısıyla bunların ikisi de birbiriyle bu açıdan ilgilidir diyoruz. Do majör ile la minör. İkisi de değiştirici işaret almaz. Birbiriyle ilgilidir diyoruz. Dolayısıyla tonaliteleri ilgili tonaliteler. Yani bu açıdan bakıldığında değiştirici işaret olup olmaması açısından ya da aynı değiştirici işareti almamaları açısından birbiriyle ilgili diyoruz. Yani fa majör ile sol majör birbiriyle ilgisiz değil ama değiştirici işaret bakımından birbiriyle ilgili değildir. Dolayısıyla aynı türden ve aynı sayıda değiştirici işaret bulunduran majör ve minör tonalitelere ilgili tonaliteler diyoruz. Adaş tonaliteler nedir? Adaş tonaliteler ise isimleri aynı ama dizileri farklı olan tonal dizilere söylüyoruz. Nedir bu? Mesela do majör diyoruz. Evet, herhangi bir değiştirici işareti almaz. Do minör diyoruz. Dolayısıyla do minör ile do majör birbirinden adaştır ama biri majör, biri minör düzdür ama bunlar adaş tonalitelerdir. Mi majör ile mi minör gibi, la minör ile la majör gibi bunlar isimleri aynı fakat dizileri farklı tonal dizilerdir.
Enarmonik tonaliteler ise aynı yükseklikte kurulan fakat isimleri ve yazılışları farklı olan tonaliteler için biz enarmonik diyoruz. Genellikle enarmonik diziyi biz birçok seste de enarmonik perdeler şeklinde de kullanmıştık. Adaş perdeler şeklinde de kullanmıştık. Enarmonik tonalitelerde aynı yükseklikte ama farklı isimlerde olanlar. Mesela enarmonik perde için do diyez ile re bemol aynı oktavdadır ve aynı ses yüksekliğindedir. İkisi de do, piyanoda aynı tuşta çalınır ya da başka bir ifadeyle. Dolayısıyla do diyez üzerine kurulan majör diziye biz do diyez majör, re bemol olarak düşüneceğimiz diğer bir enarmonik sesi olan re bemol majör, re üzerine kurulan diziye de re bemol majör enarmonik tonalitelerdir diyoruz. Bu şekilde demek ki neymiş? Tekrarlayalım. Aynı yükseklikte kurulan fakat isimleri ve yazılışları farklı olan tonalitelere biz enarmonik tonaliteler diyoruz arkadaşlar. Diyezli ve bemollü tonalitelere gelelim. Diyezli ve bemollü donanımda diyez bulunan tonalitelere diyezli tonaliteler diyoruz. Majör diyezli ve bemollü tonaliteler majör dizinin, minör diyezli ve bemollü tonaliteler minör dizinin tam ve yarım perde dizilişinin diğer ses yüksekliklerine aktarılmasından meydana geldiğini söyleyebiliriz. Do majör dizisini Re'ye aktarırsak dolayısıyla o dizi içerisinde farklı değiştirici işaretler oluşuyor. Dolayısıyla bir diyez ve bemol sırası oluşuyor. Bunlar bemollü ve diyezli olarak ifade ediliyor. Fakat bazen öğrencilerimiz arasında da yanlış düşünceler oluyor. Majör diziler diyezli, minör diziler bemollü olur diye bir yanlışa düşüyorlar. Böyle bir şey yok. Majör diziler diyezli ve bemollü olabilir. Minör diziler diyezli ve bemollü olabilir. Yani olabilir derken var. Dolayısıyla majörü diyezli, minörü bemollü diye düşünmek kesinlikle hata olur. Onu da belki hatırlatmakta fayda var diye düşündüm. Dolayısıyla si bemol majör varsa do diyez majör de var arkadaşlar. Yani re minör, mi bemol majör varsa bunların minörleri de var arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir ayrım yapılamaz. Diyezli majör tonaliteler ve diyez sırası nasıl oluşur? Şimdi bu konulara yavaş yavaş artık girmeye başlayalım. Burada dörtlülerden bahsetmemiz gerekir arkadaşlar. Do majör dizisinde dominant sesinden başlayarak yeni bir dizi kurulursa, do majör sesinden başlayarak yeni bir dizi, bu iki dizi arasında tek bir nota farklıdır. Fa diyez ve bu nota yeni tonalin yeden sesidir diyoruz. Mesela şuradaki gibi arkadaşlar. Şimdi do majör dizimiz şurada, yani eski Yunan modu olarak İonya modunu söylemiştik. Bu nedir? 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarımdan oluşur dedik. İşte şuradaki dörtlüyü kaldırıp şuradaki do, re, mi, fa dörtlüsünü kaldırıp sol, la, si, do şeklinde, bakın sol, la, si, do şeklinde o üstteki dörtlüyü alıp sol, la, si, do'yu buraya aldım. Üzerine bir dörtlü daha ekliyorum. Re, mi, fa, sol ekliyorum. Şu 2 tam bir yarım, 3 tam bir yarımı eklediğim zaman bakın burada problem yok zaten. 2 tam bir yarım, evet tamam. Sonra 3 tam, evet tamam. Ama fa sol arasının, bakın buradaki do üzerine kuracağım fa natüreldi. Fa sol arasının yarım, bu mi fa'nın da yarımdı, tam olması gerekiyor. Buraya fa diyezi koyduğunuz zaman işte ilk diyezi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Do, tekrarlıyorum. Do majör dizisindeki dörtlüyü ayırıyorum. Yani dominant sesinden yeni bir dizi daha
kuruyorum. 8'li. 8 sesten oluşan bir dizi. Şu kalıbı 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım kalıbını buraya oturtturduğum zaman burada fa diyez çıkıyor arkadaşlar. Bu fa diyez sesi bizim tonal donanımı oluşturan birinci diyez sesimiz. Fa diyez. Bu diziyi alıp aynı şekilde bu diziyi alıp şu dörtlüyü kaldırıp arkadaşlar tekrar bu sol majör oluştu tabii ki. Artık burası do majör, bu kalıbı her hangi sesi oturtursanız o majör dizi olur. Kök sesine bakarak temel sesine, onun adını da söyleyebiliriz artık. Sol majör, fa diyez koyduk çünkü. Bu sol majörün dörtlüsünü re sesi üzerine bu dörtlünün üzerine yeni bir dörtlü daha eklediğim zaman re mi fa diyez sol la si do diyez re olacaktır ki o da re majör olur. Do diyez dediğimiz için fa diyez do diyez ikinci diyez sesini de bulmuş oluruz. Re majör sesinin dominant sesi olan la'dan dörtlüsünü alıp tekrar bir dök eklediğimizde de burada bir majör dizi oluşacaktır. İşte diyez sırasının oluşum sırası budur arkadaşlar. Bu sırayı gözeterek biz tonal dizileri oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde yeni elde edilen majör dizi re şu şekilde bir ikinci diyezi oluşturacaktır. Bakın elde ettiğimiz birinci diziyi fa diyezi donanıma yazıyoruz. 2 diyezi elde ettik. Bakın tonal donanımda 2 diyez. Aynı şekilde devam ettiğinizde 3 diyezli, 4 diyezli, 5, 6 ve 7 diyezli şeklinde diyez sıraları oluşur ki bu dizilerin majör isimleri sol majör, re majör, la majör, mi majör, si majör, fa diyez majör, do diyez majör. Evet, bemollü majör tonaliteler ve bemol sırası nasıl oluşuyor? Bir ona bakalım. Diyezli tonalitenin elde edilme yönteminde olduğu gibi dominant sesi yerine yeni dizi sub dominant sesinden kurulursa bemollü tonaliteler elde ediliyor arkadaşlar. Yeni tonalitenin fa majör elde edilen bemolü önceki dizinin yeden sesinin pesleştirilmiş halidir. Görelim. Şurada olduğu gibi arkadaşlar. Dizimiz neydi? İonyen dizimiz. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklindeydi. Sub dominant sesinin üzerine aslında alt dominant sesi bu. Fa üzerine kurduğunuzda ve 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım dizisini oluşturduğunuz zaman dikkat ederseniz fa sol tam tamam, sol la tam tamam. Mi fa'nın yarım olduğu yerde la si'nin yarım olması gerekiyor. Dolayısıyla si'ye bemol koyduğunuz zaman buradaki bemol bizim elde ettiğimiz ilk bemol si bemol oluyor arkadaşlar. Tekrar bu dörtlüyü kaldırıp buradaki diğer dörtlüye şeklinde hareket ederseniz buradaki dörtlüsü tabii ki si bemol şeklinde olacaktır. Alt medyant sesi olarak bakarsanız. Dolayısıyla şu şekilde ilerleyecek bu dizi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do'ydu. Biz fa sesi, alt medyant sesi üzerine kurduğumuzda dominant subdominant yani. Fa sesi, fa, sol, la, si bemol, do, re, mi, fa şeklinde ilk bemol elde etmiştik. Burada si bemolden başladığı için bakın si bemol, do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol şeklinde ikinci bemol oluşacaktır. Burada dikkat ederseniz bundan sonraki gelecek her tonal dizi bu dörtlüsü yeni eklediğimiz bemol oluyor arkadaşlar. Burada nasıl si bemol başa geliyorsa bir sonra ekleyeceğimiz mi bemol başa gelecek ve bundan sonra ekleyeceğimiz bemoller hep başa geleceği için bemollü tonalitelerde ton bulma işinde son bemol kapatılıp söylüyoruz majörleri bulurken. Mesela 2 bemollü tonalitede ne olduğunu bulabilmek için bakın son bemol şu. Bunu kapatırsanız ilk bemol si bemol bu tonalite si bemol majördür diyoruz. Hani ton bulmada kısa yol olarak gösterilir. Son bemol kapatılır. Bir önceki bemol tonal dizinin kök sesini verir si bemol. Dolayısıyla burada bir tonalitenin ismini bulmuş oluyoruz. Tonik sesini
Amaç da budur zaten. Tonik sesidir. Burada tabii ki si bemolü kapattığınız zaman dörtlüyü akla getirirsiniz. Tek bemolü tonun fa majör olduğunu bulmanız gerekir. Ya da burada dörtlülerden oluştuğu için mi bemolden itibaren bir dörtlü aşağı inerseniz, yani şuradan bakın mi, re, do, si gibi buradaki si bemolü bulursunuz ki bu da tonalitenin ismini verir. Dolayısıyla buradaki si bemolden dörtlü aşağı inerseniz, yani si, la, sol, fa, fa majör olduğunu verir. Bemol demek ki son bemolden dörtlü aşağı inmek bize tonik sesini verir. Tonalitenin ismini verecektir dolayısıyla. Ya da son bemolü kapatırsanız zaten bir önceki bemol o tonal dizinin dörtlüsüdür. Aşağısı da sesidir. Dolayısıyla tonal dizinin de tonik sesidir diyoruz. Bu şekilde de ton bulmada yönelik bazı çalışmalar yapabilirsiniz. Ayrıca bu konuya da değineceğiz. Dolayısıyla diyezde olduğu gibi, diyez sırasında olduğu gibi bemol sırasında da 7 bemole kadar oluşur. Bu si bemol, fa majör, si bemol majör, mi bemol majör, la bemol majör, re bemol majör, sol bemol majör ve do bemol majör şeklinde gelişir arkadaşlar. Dolayısıyla buradan dörtlü, yani subdominant şeklinde aşağı yönde bir bemol sırasını bulduğunuz için burada fa şeklinde ilerleyen ses aşağı yönde do majör, sol majör, re majör, la majör, mi majör, si majör şeklinde, fa diyez majör şeklinde de tam tersi de aslında bize majörün de isimlerini veriyor dikkat ederseniz. Demek ki tonal diziler, tonaliteler birbirleriyle bu şekliyle diyez sırasını bulurken dominant ses üzerine, bemol sesini bulurken de aşağı yöndeki sub dominant ses üzerine biz majör dizi kalıbını koyduğumuz zaman bu diyez ve bemol sıraları oluşmuş oluyor. Bunları teorik olarak tabii ki majör ve minör diziler ve hangi tonal donanıma sahip oldukları ya da hangi tonal donanımların hangi majör ya da minör dizi olduğu konusu da önemli arkadaşlar. Diyez ve bemol sırası nedir ve majör tonaliteler bu sıraya göre nasıl bulunur? Şimdi biraz da ona değinelim. Diyez sıramız nedir? Fa, do, sol, re, la, mi, si diyeze kadar gidiyordu. Bemol sıramızda si bemol, mi bemol, la, re, sol, do, fa bemol şeklinde gidiyor arkadaşlar. Diyez sırasına göre tonalite bulmak istiyorsak ne yapıyoruz? Hatırlayalım. Diyez sırasına göre son diyezi buluyoruz. Son diyez tonalitenin yeden sesi olduğu için yeden sesinin küçük ikilisi tonalitenin adını veriyor arkadaşlar. Bakın hemen tekrar o şeye dönelim. Majör dizimize. Bakın burada son diyez, dikkat ederseniz eklediğimiz her diyez, sonradan eklediğimiz diyez ile tonik sesi arasında bakın dizdeki 8'lisi re, tonal dizimizin adı nedir? Re majör. Son diyez sesinden yarım ses, yani bu bir yeden sesidir arkadaşlar. Bakın son eklenen ses neymiş? Dizinin yeden sesiymiş. Yani şurada ben fa diyez görüyorsam bu fa diyez sesi aslında ana tonalitenin yeden sesi, yani 7. derecesi. Burada da fa diyez do diyez görüyorum. Son ses nedir? Do diyez. Bu nedir arkadaşlar? Tonal dizinin yeden sesidir do diyez. Dolayısıyla konumuza gelelim. Burada da ne yapıyoruz demek ki? Mesela 4 diyezli bir ton var. 4 diyezli tonun son sesi neymiş? Aslında tonalitesinin, bulmak istediğimiz tonal dizinin yeden sesiymiş. Dolayısıyla bu re diyez yeden sesi olduğuna göre tonik sesi nedir? Re sesinden bir ses yukarı çıkmanız yeterli arkadaşlar. İşte mi. Dolayısıyla fa, do, sol, re içinde mi diyez olmadığı için direkt ismine mi diyorum ve tonum mi majördür diyorum arkadaşlar. Diyez sırasında son diyez tonal dizinin yeden sesidir arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Hani son sesten yarım ses çıkınız dediği şeyi ya da böyle öğretilir. Neymiş demek ki? Aslında bu
yeden sesiymiş. Mi majörün yeden sesi re diyez. Re diyezden bir diatonik ses çıkacaksınız. Diatonik, unutmayın. Yani yarım ses çıkarsanız re diyez, re çift diyez de yaparsanız bir yarım ses çıkılmış olur. Ama adı mi olmaz. Dolayısıyla diatonik ses çıkacaksınız. O da nedir? Re'den mi'ye. Re'den mi'ye. Evet. Dolayısıyla diyez sırasında, şurada bir tane bulalım mesela. Diyez sırasında alacağımız ses neymiş? Son ses bulacağımız tonalitenin yeden sesiymiş. Mesela burada 3 diyezli bir tonal dizi görüyorum. Tonal donanım görüyorum. Son sesimiz nedir? Fa, do, sol diyez. Sol diyez neymiş? Yeden sesi. Bir dizinin yeden sesi sol diyezse toniği ne olur? Sol diyez la. Tonal dizimizin adı neymiş? La majör. Majörü buluyorsak tabii ki. Majörleri bulacaksak 3 diyezli ton neymiş? Fa, do, sol diyez. Sol diyez yeden olduğuna göre tonal dizim nedir? La'dır arkadaşlar. Bunu kafanızda 7 diziyi oluşturun. 7 sesi oluşturun ve la diyezin yeden sesi olduğunu ve onun karar sesinin ya da tonik sesin ne olduğunu bu şekilde kafanızda oluşturmaya çalışın. Bu ezbere olan değil, doğru olan yöntemdir. Bunu da hiç unutmayın arkadaşlar. Şimdi do majör ile la minör arasındaki ilişki nedir? Do, si, la. Yani İonyen ve eolyen arasındaki ilişki neydi arkadaşlar? Do, si, la. Yani do majör dizisinde do, si, la 3 ses küçük üçlü inerseniz, do, si, la üçlü aralık inerseniz dolayısıyla bunu bulursunuz. Majörlerde de minörü bulurken demek ki aynı yolu uygulayacağım. Do majör ile la minör arasındaki ilişki neyse la majör ile kendi ilgili tonalitesi, minör tonalitesi arasındaki ilişki odur. Yani do, si, la ise la, sol, fa da la majörün yani fa diyez, la, sol, fa diyezde demek ki la majörün ilgili tonalitesi neymiş? Fa diyez minördür. La, sol, fa diyez. La, sol diyez, fa diyez. Dolayısıyla burada üçlü olarak saymamız yeterli arkadaşlar. Küçük üçlü ineceğim kelimesinin yanlış olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Evet, küçük üçlü, küçük üçlü, üçlü aralıklar, evet. Bunlar yani 1,5 ses ineceğim anlamını da bazen kullanıyor arkadaşlar. Özellikle bunu söylüyorum. Bunun adı mutlaka küçük üçlü olmalı arkadaşlar. Yani bu şekilde öğrenin. 1,5 ses inmeyecek. Küçük üçlü 1,5 sestir ama her 1,5 ses küçük üçlü değildir arkadaşlar. Unutmayın. Dolayısıyla sadece şunu sayın. Donanımda 3 diyez var zaten. Diyez orada var. La, sol, fa minör diyebilir miyim bunu? Hayır. Tonal donanımda zaten fa diyez var. La, sol diyez, fa diyez. Dolayısıyla fa diyezdir diyoruz arkadaşlar. Evet, demek ki tekrar hatırlayalım. Diyez sırasındaki tonaliteyi bulurken, majör tonaliteyi bulurken son diyez neymiş? O tonalitenin yeden sesiymiş. Onu unutmayalım. Evet, şimdi de diyezli ve bemollü tonalitelerde ilgili majör ya da minör tonaliteler nasıl bulunur ona bir bakalım. Kısmen anlatmıştık zaten. Majör tonalitelerden ilgili minör tonaliteleri bulabilmek için do majör ile la minör tonalitelerin birbirleriyle olan ilişkisinden yararlanır demiştim. Do majör temel sesi la minör temel sesinin küçük üçlü aralık mesafesindedir. Dolayısıyla la, si, do aralığı küçük üçlüdür demiştik. Şöyle bir dizek üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar, yani do majör daha iyi anlaşılsın diye, yani diziyi de şuradan yazalım. Do majör dizisini do, re, mi, fa şeklinde yazabiliriz. Burada la minör için şeklinde, yani şurada la minör için üçlüsü var. Burada da do majör. Yani bu do majör majörlerle minörler arasındaki o ilgiye bakmak istiyorum, göstermek istiyorum. Do majördeki bu do sesi ile la minörün tonik sesleri arasında dikkat ederseniz la, si, tamam, si, do yarım şeklinde bir küçük üçlü
aralık olduğunu görüyorsunuz. Demek ki ben hangi tonaliteyi bulmak istiyorsam şu küçük üçlü ilişkisine bakarak rahatlıkla bulabilirim. Küçük üçlü inerseniz rahatlıkla bulabilirsiniz. Burası tabii ki demin de söylediğim tam ve yarım olmasına bakıp da 1,5 ses ineceksiniz aşağı kısmı yanlış olduğunu söylemiştim. Yani buradaki bizim özellikle bakmamız gereken şey küçük üçlü olması. Bunu unutmayalım. Arasındaki ilişki neymiş? Küçük üçlü arkadaşlar. Dolayısıyla la, si, do aralığı küçük üçlüdür dedik ve küçük üçlü inmek ya da minor tonalitede majörü bulmak için küçük üçlü çıkmak yeterli olacaktır. Tonalitelerin adlarında diyez olan tonaliteler, fa diyez majör gibi bemollü, bemol olan tonalite ise la bemol majör gibi diyezli bir tonal donanıma sahip olamayacağını yine de belirtmek istiyorum. Çünkü fa diyez majör kaç bemol alır diye bir şey düşünmeye gerek yok. Adı üzerinde zaten bu diyezli bir tonalitedir. La bemol majör kaç diyez alır diye düşünmeye gerek yok. Bu bemollü bir tonal donanıma sahiptir. Bunları da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Majör ve minör tonalitelerin türleri değinecek olursak bunları doğal majör, doğal minör, armonik ve melodik minör ve majör şeklinde 3 türü vardır diyebiliriz. Armonik minörün temel özelliği nedir? Armonik minörler zaten armoni derslerinde de devamlı dile getirdiğimiz konu şu. Doğal minör diye bir minör zaten eserler içerisinde, yani o Eolien şekliyle bir doğal minör dizisinden bahsetmek mümkün değil. Mutlaka minörlerin yeden sesinin yarım ses tiz olduğunu görürsünüz. Yeden ses her zaman yeden sesi yarım ses tizleştirilir. Bu bütün minör eserlerde böyledir arkadaşlar. 6. Dolayısıyla burada la minör dizisi için söylüyorum. Mi fa arası yarım. Fa ve sol diyez arasının artık aralığa ulaştığını dikkat çekmek istiyorum ve sol diyez la yarım, yani yarım artık yarım şeklinde bir aralık oluşur. Bu yeni oluşan dizi la, si, do, re, mi, fa, sol diyez la dizisi armonik minördür diyoruz arkadaşlar. Armonik minörün özelliği neymiş? Son dörtlüsünün, yani şu ilk dörtlüsü ve son dörtlüsü yarım, artık ve yarımdan oluşması özelliği var. Dolayısıyla biz buna armonik minör diyoruz. Melodik minörde ise yine son dörtlüsünde yeden sesinin ve 6. derecesinin, dolayısıyla 6. ve 7. derecesinin tizleşmiş şekline biz melodik minör diyoruz. Hangi dizi olursa olsun 6. ve 7. seslerini yarım ses tizleştirdiğiniz zaman bu melodik minör olur. Tabii bu çıkıcı durumda, melodik minörün çıkıcı durumda 6-7 tizleşiyor. İnici durumda ise doğal minör olarak iniyor. Bu da çok fazla karşılaşılan bir minör türü değildir. Çok fazla karşımıza çıkmaz. Genellikle dediğim gibi eserler armonik minörle yazılır arkadaşlar. Ne doğal ne de melodik minör. Çok az bir geçki olarak bir çeşni gibi kullanılır. Çok fazla yer bulmamıştır. Harmonik majörlerin temel özelliği de yine minördeki gibi aynı mantıkla üst dörtlüye bakacağız arkadaşlar. Minörde ne demiştik? Üst dörtlü yarım artık yarım şeklinde olacak demiştik. Zaten majörlerin yeden sesi yarım ses tizdir. Dolayısıyla 6. derecenin pesleşmesiyle harmonik majör oluşur. Bu da bir nevi minördeki etki gibi armonik majörde oluşturuluyor. Alt dörtlü yine 2 tam 1 yarım tam, diğeri yarım artık yarım şeklinde oluşur.
Melodik majörün temel özelliği ise minörün tam tersine çıkıcı iken doğal majör, inici iken 6 ve 7. derecenin pesleştirilmesiyle melodik majör oluşur arkadaşlar. Bunların aralarındaki fark inici durumunda pesleşir. Minörlerde ise çıkıcı durumda 6 ve 7 tizleşir. Sonuç olarak inicide de dikkat ederseniz yine pesleşmiş olur. Bu anlamda olursak majör ile minör arasında fark varmış gibi olsa da aslında inici durumda her iki dizide de pesleşmiş olur. Evet, bu dersimizi de tamamlamış oluyoruz. İleride diğer videolarımızda bunları daha detaylı ele almaya ve armoni derslerinde de yeni akorlarla devam ettireceğiz arkadaşlar. Şimdiden sizlere başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.